Herkese merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir altıgen hırka çalışması yapacağız. Hırkamı yaparken %100 bambu bir ip kullandım. Şöyle markasını da göstermek istiyorum. Alize'nin batik iplerinden ve %100 bambu yapıya sahip. Bu ip çok önceden almış olduğum bir ip. Şu anda var mı bilmiyorum, kontrol etmedim. Şöyle kola renk kodunu vermek istiyorum. 1788 ve lot numarası da 690 ve 70. Şimdi ipimizin metre uzunluğu 100 gramda 230 metre uzunluğuna sahip. Üzerinde 4 veya 5 milimetre tığ kullanarak örülmesi tavsiye ediliyor. Ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sadece kolların birleştirmesinden sonra şu son bölümde 6 sıra ekledim. Bu 6 sırada 3,5 milimetre tığ kullandım. Hemen tığlarımı da şöyle göstermek istiyorum numaralarını. Bakın bu şekilde 3,5 milimetre ve 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Şimdi hırkamın ölçüsü large bedene uygun olduğu, tabii ki 38 bedenden large bedene kadar aynı sıra sayılarını kullanarak örebilirsiniz. Vücut yapılarının farklılığına bakarak yine X large beden de bu ölçülerde hırkamızı örebilir. Sizler dilerseniz merserize iplerle de çalışabilirsiniz. Bu şekilde şöyle dökümlü bir yapısı olsun istiyorsanız, kendini bırakan, o zaman böyle bambu, merserize veya koton iplerle çalışabilirsiniz. Tabii ki kışın da bu modeli kullanabilirsiniz. Yine akrilik ve yünlü iplerle çalışırsanız da modeli değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada hemen beden ölçülerini vermek istiyorum. Bedenimizin genişliği hemen şöyle vereceğim. Bedenimizin kol altından genişliği, esneme yapısı biraz böyle esnemeye müsait bir yapısı var. 57 santimetre oldu genişliği. Kollarımızın uzunluğu kol altından 32 santimetre. Çünkü şu son yapmış olduğum bölüme henüz ütü yapmadım. Ütü yaptığım zaman 2 santimetre fark etti. Bunu da dikkate alırsanız iyi olur. Şimdi başta vermiş olduğum bilgiler tam olan santim hesapları ya da ölçüler. Çünkü videonun içerisinde örmeye devam ettiğim için yaklaşık bilgiler veriyorum. Burada 11 sıra ördüm demiştim. Motiflerde 13 sıra ördüm. Şu başlangıç sırasıyla birlikte 13 sıramız var burada ve yine bedenlere de hem ön hem de arka bedene 5 sıra ekledim. Sizler ön bedenin biraz daha büyük olmasını isterseniz, benim ipim yetmediği için bu birleştirmeyi yaptıktan sonra arka bedende başka sıra eklemedim. Sadece etek ucuna sıra ekledim. Bunu da videonun içerisinde zaten gösteriyorum. Dilerseniz arka bedende 4 sıra ekleyin. Daha sonra ön bedene de bir sıra ekleyebilirsiniz. O zaman arka ve ön beden biraz farklı olacaktır. Yani ön bedeni bir sıra büyük olarak çalışabilirsiniz. Hemen şöyle etek ucunda göstermek istiyorum. Ütüledikten sonra bedenimizin uzunluğu 70 santimetreye yakın oldu. Şöyle bakın, burada da yine videonun içerisinde de gösterdim ama başlangıçta da bir ön anlatım yapmak istiyorum. Burada da yine sıralar ekledim. Sizler tabii ki daha uzun ya da daha kısa olarak hırkamızı çalışabilirsiniz. Toplamda 600 gram ip kullandım ve 38 bedenden X large bedene kadar uygun bir hırka çalışması oldu. Şimdi videonun başında görmüş olacaksınız. Kemer takarak kullanmak isterseniz bu hırkayı alternatif olarak o şekilde de sizlere paylaşmak istedim. 38 beden ya da medium beden kemer takarak kullanabilir ve aynı büyüklükte örmesi gerekiyor. Yani bunu large beden olarak kullandığınız zaman kemer taktığınızda o dökümlülük, yani buradaki kemeri taktığınızdaki şu görünüm olmayacaktır. O yüzden kemer takarak kullanmak isterseniz
kıyafetlerinizle kombinlemek isterseniz bu şekilde büyük öreceksiniz ya da large bedende örüyorsanız yine daha büyük örmeniz gerekiyor ve daha sonra kemerle kullanabilirsiniz. Onun dışında ben buralarda şu anda yapmadım ama buralarda düğme çalışması yaparak bu hırkanın kullanılması gerekiyor. Biraz ipinden dolayı ağır olduğu için bu düğmeleri kapattığımız zaman daha arka beden daha toplu duruyor ve ön bedenin de aşağıya doğru sarkmamasını sağlıyor. Evet, şimdilik bu kadar. Bütün bilgileri verdim. Eksik bir bilgi verdiysem yine bana yorumlarda sorabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Şimdi 1, şu ipi arada gizleyerek 2 ve 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi halkamızın içine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zinciri çektim. 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi, tekrar 3 zincir. Tekrar 2 ikili trabzan. Bu şekilde 6 tane ikişerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 3 zincirimiz var. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sonda 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradaki ilk zincirin içine batıyorum. İlk trabzanın üzerine. Buradan bir ilmek aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Kaydırma yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine tekrar batıyorum ve bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar 3 zincir, sıradaki trabzanların üzerine sırasıyla 2 sık iğne, tekrar 3 zincir, hemen sıradaki trabzanların üzerine 2 sık iğne. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 zinciri çektim. Burada şimdi ilk sık iğnenin üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tekrar kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin üzerine yine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 3. sırada köşeleri oluşturuyoruz. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3 zincir, hemen sıradaki şu ilk sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi, tekrar 6 tane zincir ve sıradaki sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi, yine arada 3 tane zincirimiz var. Hemen sırada gelen ilk sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan, tekrar 6 zincir, hemen yanındakine 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincirle devam ediyoruz.
Evet, şöyle son köşemizin ikili trabzanını yaptım. Şimdi bu altıgen hırkada yarım köşe yaparak başlamıyoruz. Her zaman köşeleri tam yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yine 3 zincir çekiyorum. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine bizim ilk köşemizin ilk trabzanı buraya kaydırmayla şöyle bağladım. Şimdi bir zincir çektim. Modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. İlk sırada bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. İkinci sırada sık iğne ve zincirlerle devam edeceğiz. Şimdi buraya kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere kaydırma yapmış olduğum aynı yere şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar yanına ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Köşe boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki trabzanların üzerine 2 sık iğne. Sırasıyla şöyle ikincisi. Tekrar 3 zincir. Hemen sırada gelen trabzanların üzerine 2 sık iğne. Şimdi bu bizim ikinci köşemiz. Köşeye geldiğimiz zaman 6 zincir boşluğumuz var. 1, 2, 3 zincir çektim. Köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Buraya geliyorum. Trabzanların üzerine şöyle 2 tane sık iğne yaptım. Arada yine 3 zincirimiz var. Hemen buraya geldim. Yine 2 sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Bakın burada ilk başladığımız sık iğnemiz var. Şimdi bu sırada ilk köşemize buradan birleştirme yapıp burada sık iğnemizi yapmıştık ve köşenin içinden devam etmiştik. Şimdi burada bakın son köşemizin içine yine bir sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yaptım trabzanların üzerine. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Hemen burada şöyle kaydırma yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan. Yani zincirimizle birlikte yine burada 2 ikili trabzanımız var. Şimdi köşede 1, 2, 3 zincir çektim. Burası bizim köşemiz. Çünkü boşluğun içinde bir tane sık iğnemiz var. Bakın burada da 3 zincirlerimiz var. Şimdi 3 zincir çektim. Bu bir sık iğnenin üzerine köşe yapacağız. Hemen şöyle sık iğnenin tam da ortasından batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi. Köşelerde 6 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi aynı sık iğnenin üzerine tekrar 2 ikili trabzan. Modelimizi kurduğumuz için artık bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar 3 zincir. Hemen sırada gelen 2 tane sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Şimdi bakın köşemiz burada. Yine sırada gelen sık iğnelerin üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir. Yine köşe yapacağız. Köşe boşluğunun içindeki bir sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan, 6 zincir ve aynı yere 2 ikili trabzan. İkinci köşemizi tamamladık. Tekrar 3 zincir. Hemen sırada gelen sık iğnelerin üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Yine köşenin olduğu yere geldim. Hemen öncesinde sık iğnelerin üzerine 2 ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Hemen köşe boşluğunun içindeki
sık iğnenin üzerine yine 2 ikili trabzan, 6 zincir, 2 ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar 3 zincirle devam ediyorum. Yine sıradaki sık iğnelerin üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Sırayı tamamladığım, başladığım yere tekrar geldim. Bakın burada iki kenarın ortasına denk gelmiş oldu artık. Burası bizim başlangıç yerimiz. Şimdi burada yine trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen ilk zincirin, yani ilk trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen kaydırma yapmış olduğum yere yine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve sık iğne yaptım. Tekrar yanındaki trabzanın üzerine de bir sık iğne. Şimdi arada 3 zincirimiz var. Tekrar buraya batıyorum. Sıradaki trabzanların üzerine 2 sık iğne. Şimdi yine köşenin olduğu yere geldim. Şimdi modelimiz 2 sıranın tekrarından bu ikinci sırasında sık iğne yapıyoruz. Biraz sanki model ilerlemiyormuş gibi görünebilir ama çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hiç yavaş ilerlemiyor ve bu trabzanlar, yani üzerine yapılmış olan sık iğne sırasıyla santim hesabında da çok fark ediyor. Yani o yüzden çok fazla, daha fazla sıra yapmıyoruz aslında. Bu sık iğne sıraları da yine bizim santim hesabına etkisi var. Şimdi burada köşeye geldim. 2 tane sık iğne yaptım. 3 zincir. Köşenin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen bu trabzanların üzerine yine 2 sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sıradaki trabzanların üzerine 2 sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sıradaki trabzanların üzerine 2 sık iğne. Bir kez daha köşeyi göstereceğim. Köşenin olduğu yere geldim. Önce trabzanların üzerine sık iğne yapalım. Şimdi 3 zincir. Köşenin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen trabzanların üzerine 2 sık iğne. Evet, aynı şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yeni sırayı, başlangıcı bir kez daha göstereceğim. Son sırayı tamamladım ve motifimizin görünümü bu şekilde, gördüğünüz gibi. Tabii ki burada örnek çalışmasında kullandığım ip farklı olduğu için daha farklı görünüyor. Hemen başlangıcı tekrar göstereceğim. Şimdi burada 3 zincir çektim. Burada son trabzanların üzerine 2 sık iğne yaptım. İpimiz kırçıllı olduğu için biraz renk değişerek ilerliyor. Hemen burada 3 zincir çekip ilk sık iğnenin üzerine şöyle kaydırmayla geldim. Tekrar 3 zincir. Hemen
yanındaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir, sıradaki sık iğnelerin üzerine yine trabzan yapıyorum. Birinci sıra, ikinci sıra şeklinde hep tekrar ediyoruz. Şöyle ikinci ikili trabzanımı yaptım. Yine köşenin içinde bir tane sık iğnemiz var. 3 zincir çektim. Bu bir sık iğnenin üzerine köşe yapıyorum. 2 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar aynı yere 2 ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Hemen sıradaki sık iğnelerin üzerine yine 2 ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Sıradaki sık iğnelerin üzerine 2 ikili trabzan. Evet, aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz sesim yorulduğu için sessiz ilerledim. Bu şekilde son sırayı da göstermiş oldum. Sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman burada yine kaydırma yapıyoruz. 1 zincir, 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne, 3 zincir, köşeye 1 sık iğne ve yine 3 zincir, 2 sık iğne ile devam ediyoruz. Çok kolay bir model aslında. Gördüğünüz gibi birkaç kez tekrar ettik sıraları. Şimdi bu motifi tabii ki sizler çok fazla sıra eklemeniz gerekiyor. Ben örnek çalışması için bu şekilde yaptım. Şöyle hemen bir tane de kol birleştirmesini göstermek için bir motif daha çalıştım. Bakın aynı ip aslında ama renk sıralaması farklı şekilde denk geldi. Şimdi batık iple çalışırsanız bu modele çok yakışıyor. Ben çok beğendim. Çünkü modelin özelliğinden dolayı ikinci sırada sık iğne ve zincir olduğu için bu trabzan sıralarının üzerine batik rengimizin sıralaması çizgi olarak düşüyor ve çok güzel görünüyor. Ya da bu şekilde açıktan koyuya doğru ilerleyen batik iplerle de çalışabilirsiniz. Şimdi burada daha uzun trabzanlarla bu model yapılabilir aslında. Yani üçlü trabzan yapabilirsiniz ama şu aradaki boşluklar çok büyük olacaktır. Burada boşluklarımız kare şeklinde görünüyor gördüğünüz gibi. Tamamlandığı zaman da gerçekten çok zarif duruyor. Şimdi ben kendi hırkamda bambu bir ip kullandığım için orada eklediğim sıralar daha farklı oldu. Çünkü bambu ip, merserize ipler bunlar ütüye daha güzel geliyor. Daha fazla ütülendikten sonra 3-4 santimetre daha fark ediyor ölçülerde. Sizler de aynı ipi kullanırsanız benim kullanmış olduğum ipim %100 bambu olduğu için çok sıcak olmadan ütüyü üzerine sürerek ütüledim ve hiçbir problem olmadı. Tabi buhar ütüsü de yapabilirsiniz. Bu tarz akrilik iplerde modelin duruşu daha farklı olacaktır. Yani bambu ve merserize ipler ütülendiği zaman biraz daha salaş duruyor, kendini bırakıyor. Bu tarz iplerde de yine bu model biraz daha böyle hırka, ceket görünümünde duruyor. Ona göre ip seçiminizi yapmanız gerekiyor. Şimdi burada kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Burada altıgen hırkayı hiç örmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Şimdi burada sizler sıralar eklemeye devam edeceksiniz. Sıralar eklediğiniz zaman ölçünüzün olup olmadığını anlamak için şöyle terse çeviriyorum motifimi ve tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Şöyle bir görünüm elde ediyorum. 90 derecelik bir açı. Hangi altıgen hırka modeline örerseniz örün, bu katlamayı yaptıktan sonra şuradaki kısım bu şekilde tam 90 derece olmayıp şöyle olduğu zaman üzerinizde de düzgün durmuyor. Birçok videoda görüyorum bu şekilde örüyorlar. Bu aslında arada çekilmiş olan zincirlerin gerginliği ile ilgili. Modeli yaparken zincirlere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz yuvarlak başladığımız için biraz burada tabii ki şurada bir yuvarlak bir görünüm oldu ama çok düzgün durdu bu zincir yapısı. Yani eliniz sıkıysa aynı zinciri de çekerseniz belki gergin olur. O zaman böyle olur. O yüzden motifiniz şöyle küçük olduğunda bile başlangıçta böyle birkaç sıra ördükten sonra şöyle tam karşısındaki köşeye getirip şöyle katlayın. Nasıl ilerlediğinizi bakın, bu da düzgün ilerliyor. Gördüğünüz gibi bu çok küçük tabii ki. Şöyle
Bu da düzgün ilerliyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi burada kol birleştirmesiyle devam etmeden önce ölçülerden bahsedeceğim. Şimdi bütün altıgen hırka motif çalışmalarında ve hırka çalışmalarında burayı uzun uzun anlattığım halde hep aynı sorular geliyor. Yani ya sizin tığ seviyenize uygun değil altıgen hırka, her modeli yapmak zorunda değilsiniz. Yani bu modeli yapamıyorsanız o zaman yapmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bazen zor modelleri bazı arkadaşlar diyor ki yani ben bunu yapmak istiyorum ve sonuna kadar. Yani ben burada şimdi sizinle 20 sırayı birlikte öremem. Çünkü çok kolay bir örnek çalışması bu. Burada nasıl yaptığımı küçük bir model üzerinde anlatsam bile nasıl yapıyorum, mantık nasıl yürütüyorum, bunu sizlerin de bu şekilde tecrübe etmesi gerekiyor. Eğer çok yapmak istiyorsanız gerçekten denemeye devam edeceksiniz. Yani ben de zamanla bu seviyeye geldim. Defalarca denedim. Hatta bazen bir modeli o gün yaptım olmadı. Aradan aylar geçti. Aynı modeli tekrar denedim ve o denediğimde daha kolay yaptım. Yani o yüzden sizden ricam bazen yorumlarda da yazıyorum. Lütfen bir yerde takıldığınızda, çözemediğiniz zamanlarda, çünkü ben ayrıntılı anlatıyorum örnek çalışmalarını. Çözemediğiniz zaman lütfen mola verin. Üzerine bir gün uyuyun, ertesi gün tekrar başlayın. Bazen insanın kafası karışabiliyor, başka yere takılı olabiliyor, farkına varmıyor. İnat edip motifi çıkartmak istiyor ve o zaman ne oluyor? Kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Dolayısıyla biraz ara verin, başka bir şey örün, sonra buna tekrar devam edin. Emin olun o zaman zihniniz berraklaşıp, yani bu model için anlatmıyorum tabii ki bunu, her model için biraz daha zihniniz berraklaşıp daha net anlayacaksınız. Zaten öğrenirken de bu şekildedir. Bugün öğrendiğinizi yarın daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla mola vermeyi unutmayın ve denemeler yaparak tecrübe kazanmayı önem vermeniz gerekiyor. Şimdi bu motifte ben şöyle tekrar göstereceğim. Kol birleştirmesi için. Şimdi burada ölçünüzü ayarlarken yine tekrar anlatıyorum. Ön anlatımları ya da böyle verdiğim bilgileri dinlemediğiniz zaman sanırım o zaman bana yorum yazıyorsunuz anlatmış olduğum şeylerle ilgili. Şimdi burada katlamayı yaptıktan sonra kol evinizin yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlıyorsunuz? Böyle bir katlama yaptınız. Şurada ölçüyoruz. Burada 8 santimetre. Bu benim için yeterli değil. Dolayısıyla ben large beden için ördüm kendi hırkamı. Burası 20 santimetre olana kadar örmeye devam ettim motifimi. Her katladığımda ölçtüm. Burası 20 santimetreye ulaştığı zaman o zaman kol birleştirmesini yaptım. Şimdi burada benim kullanmış olduğum ipim bambu ip olduğu için biraz daha ütüledikten sonra fazla santim eklendi. Merserize iplerde de o şekilde. Koton iplerde o kadar olmayabilir ama yine koton iplerde de biraz daha fazla oluyor. Ama akrilik iplerde belki 1-2 santimetre oynar. Yün iplerde yine 2-3 santimetre oynayabilir. O sizin vereceğiniz yani buharla ilgili de. Ama akrilik ve yün iplerde kesinlikle hani ütüyü sürerek yapmayın. Hep uzaktan buhar vererek elinizle sadece düzeltmek için buhar verebilirsiniz. Şimdi burada ben 11 sıra yaptım. Sadece trabzan sıralarını sayarak 11 sıra yaptım ve large beden için yeterli oldu. Tabii ki benim kullanmış olduğum ipin üzerinden anlatıyorum. Bambu ipleri örerken biraz da topluyor. Dolayısıyla biraz esneterek, şöyle çok fazla değil, biraz esneterek ölçtüm. 19-20 santim olduğu zaman ütüyle de açılacağını düşünerek orada bıraktım. Çünkü ütüden sonra 23-24 santimetre oldu sanırım genişliği. Size kol birleştirmesini gösterdikten sonra yine hırkanın üzerinde de göstereceğim tekrar. Şimdi burada kol birleştirmesini yapacağız. Dediğim gibi salaş bir hırka yapıyorsanız ve benim gibi merserize ve bambu iple çalışıyorsanız o zaman burada aynı genişlikte yapabilirsiniz. Benim hırkam yani large beden X large'a da kol evinin yüksekliği yeterli oldu. 11 sıra yaptım 4 milimetre tığ kullanarak. Şimdi sizler dökümlü olmasın, tam olsun üzerime hırka gibi derseniz o zaman bu şekilde akrilik iplerle ya da yün karışımı ipler kullanabilirsiniz. Koton ipler kullanabilirsiniz. Şimdi burada medium beden için bir model sırası eksik yapabilirsiniz. Yani 20 sıra değil 19 sıra. Burada her sıra dediğimde de bu iki sırayı birden söylüyorum. Çünkü zincirli ve sıkı iğneli sıranın olduğu yerde kol birleştirmesi yapıyoruz. Bu sırada yapmıyoruz yani trabzanlı sırada. Dolayısıyla bunu
birleştirmeyi yapıyorsunuz, ölçüyorsunuz, birleştirip kolunuzda deniyorsunuz. Daha sonra da eğer dar geldiyse o zaman söküp bir sıra daha eklersiniz, bir model sırası. Ondan sonra ölçünüzü bulabilirsiniz. Şimdi tabii ki X large, XX large daha büyük bedenler için de o zaman ikişer model sırası daha ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Kendi hırkalarınızdan ya da üzerinize ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Evet, şimdi kol birleştirmesini yaparken bu modelde biraz farklı. Şöyle tekrar açıyorum motifimi. Şimdi normalde 5 kenarı başladıktan sonra örüyoruz. 5. köşe ile burada ilk başladığımız köşeyi son sırayı örerken birleştirme yapıyoruz. Burada şöyle ortadan başladığımız için, başlangıç yerimiz buraya denk geldiği için burada 1,5 kenarı örmüyoruz aslında. Bakın burası 1. kenar. Burayı bırakıyorum. Şu yine 5. köşede başlayacağım birleştirmeye. Sadece şurada birleştirmeyi yaptıktan sonra sırayı kola devam ederek tamamlayacağız. Şimdi şöyle hemen terse çeviriyorum. Yine örmeye devam ettiğim köşeyi karşıya getirdim. Ön yüzden birleştirme yapacağım. Karşıya getirdim. Şimdi 2 tane size birleştirme göstereceğim. Hangisini isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Biraz içeriden başladım. Şöyle 2 boşluk bıraktım. Köşede bir sık iğnemiz var. 2 boşluğumuz bu şekilde oluyor. 3 zincir, tekrar 3 zincir boşluğu. Bakın köşe boşluğu ve bir tane boşluk bırakarak içeriden birleştirme yapıyorum. Şimdi isterseniz modeli hiç bozmadan, ben bunu sonradan fark ettim. Aslında ben de bu şekilde birleştirirdim. Sonradan fark ettim, o yüzden böyle yapmadım. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. İlmeğimi çıkardım. Karşı tarafta köşeyle birlikte bakın 2 boşluk bıraktım. Buradaki ilk sık iğnenin şöyle tersten batıyorum. İlk sık iğnenin şöyle tersten battım. Bu çıkardığım ilmeği böyle çektim. Daha sonra sıradaki sık iğneyi yapıyorum. Buraya geldim. İlmeği çıkardım. Tekrar ikinci sık iğnenin arkadan battım. İlmeğimi tekrar buraya çektim. Şimdi arada 3 zincirimiz var. Yine 3 zincir çektim. Sırada gelen trabzan üzerine bir sık iğne. İlmeğimi çıkardım. Yine burada da sırada gelen sık iğnenin arkadan şöyle batıyorum 2 ilmeği birlikte. Buradan ilmeğimi çektim. Tekrar buraya battım ve bir sık iğne yaptım. İlmeğimi çıkardım. İkinci sık iğnenin üzerinden de şöyle ilmeğimi bu tarafa çektim. Yine 1, 2, 3 zincir. Buraya geldim. Bir sık iğne, ilmeğimi çıkardım. Tekrar buradan şöyle ilmeğimi çektim. Sıradaki sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne ve burada da ikinci sık iğnenin üzerinden ilmeğimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Hiç modeli bozmadan devam ediyoruz. Ben bir zincir çekip karşı tarafa bu zincirli boşluklarda sık iğne yaparak, yani sık iğnelerden birleştirmedim, zincirlerden birleştirdim ama şöyle bakalım. Bu şekilde daha düzgün oldu. Gördüğünüz gibi. Model, çünkü benim yapmış olduğumda ortalarda sık iğne olmuş oldu. Bu şekilde daha düzgün oldu. Gördüğünüz gibi model hiç bozulmadan ilerliyor. O yüzden onu göstermeyeceğim. Bu daha doğru. Buradan şimdi ben köşeye kadar birleştirmeye devam edeceğim. Şurada hemen sık iğnenin olduğu yerdeyim. Sonra köşede nasıl yaptığımızı göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Burada sık iğneleri birleştirdim. Yine zincir çektim 3 tane. Şöyle köşenin içine bir sık iğne yapıyoruz. İlmeğimi çıkardım. Burada da yine köşenin içindeki sık iğnenin şöyle ipimiz koyu ama sesi talimatları takip edebilirsiniz. Şurada ilmeğim, şöyle ilmeğimizi biraz büyük bırakalım. Burada da köşenin içindeki sık iğneden battım. İlmeğimi bu tarafa çektim ve
1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bizim sıramız devam ediyor yarım olduğu için. Buradan devam ediyorum. Hem kola devam ediyorum hem sırayı tamamlıyorum aslında. Tekrar 3 zincir. Bu modeli devam ettirmesi, yani kolda devam ettirmesi de çok kolay. Hiç bozulmuyor model. Tekrar 3 zincir. Başladığımız yere geliyorum. Bakın burası bizim başlangıç noktamız. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şimdi burası başladığımız yer. Artık köşe yapmayacağız. Şöyle kaydırma yaptım. Şimdi buradan devam etmek istediğiniz zaman kola 3 zincir çekiyoruz. Modeli aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan yaptım. Yine 3 zincir 2 ikili trabzan, 3 zincir 2 ikili trabzan. Şu birleştirme yerimize bakalım. Buraya geldiğiniz zaman da şurada 2 tane ikili trabzan. Bakın şu birleştirme yaptığımız iki köşeyi birleştirdik. Burada da 2 sık iğne olarak bunu kabul edelim. Buraya şöyle bakın 1 ve 2. Buraya da 2 tane ikili trabzan yapacağız. Burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve birleştirme yerimiz hep burası olduğu için buraya geldiğiniz zaman yine sık iğne ile olan sıraya başlayacaksınız. Şimdi ben bu ipimi burada artık keseceğim. Evet. Şöyle hemen bakalım. Kol birleştirmemiz bu şekilde oldu. Şimdi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra tığınızı, yani böyle aşağıya doğru açılan, bakın hafif modelin yapısı, köşelerde çok zincir çektiğimiz için biraz toparlasın derseniz yarım milimetre tığınızı düşürün. Şurada yükselti oluşmasın. Yani burası düz ilerlesin. Yarım milimetre tığınızı düşürerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu kolu uzun yaparsanız uzatıp sonda isterseniz yine bu tarz iplerle örerseniz hırka görünümünde yine tığ işi lastik çalışması yapabilirsiniz. Sık iğne çalışması yapabilirsiniz. 3 zincir boşluklarına 2 tane sık iğne yaparak ya da 2 tane ikili trabzan yaparak şu sık iğneleri, yani 2 sık iğneyi atlayıp o zaman da yine balon kol yapıp manşet çalışması yapabilirsiniz eksilterek, ama ben şimdi hırkamda bu şekilde bıraktığım için o şekilde göstermeyeceğim. Şimdi her iki bedeni de aynı yapıyoruz. Farklılık yok. Şimdi bu motiften bir tane daha yapacaksınız. Bir tane daha birleştirme yapacaksınız. Şimdi sizler öncelikle birinci motifi tamamlayınca isterseniz sıra ekleyerek de devam edip sonra ikinci motifinize başlayabilirsiniz. Sıra eklerken şöyle çevirdim elimin yönüne göre. Biraz bakın içeriden birleştirme yaptığım için tam köşeden sıra eklemeye başladım. Aşağıda durmaması için sadece burada küçük bir yaka düşürme yaptım. Onu göstereceğim. Burada sık iğnenin üzerine, köşedeki sık iğnenin üzerine batıyorum. Ön veya arka olarak fark etmiyor. Her iki motifi de aynı şekilde, yani burada şimdi nasıl başlıyorsam aynı şekilde başlayabilirsiniz. Çünkü diğer altıgen hırkalarda bazen öne gelen kısmı aşağıda bitiriyorum. Ve arka bedene gelen yaka kısmını yukarıda devam ettiğim için her iki motife başlangıç farklı oluyor. Siz de eğer öyle yapmak isterseniz o zaman bu motifte arka bedenin yaka oyuntusu olarak başlayıp ikinci motifi, şöyle bunu getireceğim. İkinci motife başlarken ön bedenin yaka oyuntusu olarak şöyle aşağıdan başlayabilirsiniz. Çünkü çevirdiğiniz zaman yönlerinin denk gelmesi gerekiyor. Ama şimdi benim yapmış olduğum hırkamda hep aynı şekilde yaptığım için ön ve arkanın yaka kısmını fark etmiyor. İki motifi de aynı şekilde öreceksiniz. Şimdi buradaki köşe boşluğuna şöyle battım. Önce bir sık iğne, 2 zincir. Bu bizim trabzanımız. Sık iğne ile başladım sadece. Bu bir ikili trabzan yani. Şimdi burada hemen bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Burada yakayı biraz düşürme yapacağım için hemen 1, 2, 3 zincir daha ekledim. Yani 2 tane ikili trabzan yapmıyorum köşeye. 3 tanesi trabzanımız, 3 zincirde araya gelen kısım. Hemen sıradaki 2 sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir.
2 ikili trabzan. Şimdi burada bütün sırayı örmeyeceğim. Geriye dönüşlü göstereceğim size. Çünkü hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Biraz konuşmakta da zorlanıyorum. Duraksıyorum farkındaysanız. O yüzden kusura da bakmayın. Çünkü uzun bir süre biraz bu ses düzelmeyecek gibi. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar? Öndeki kenara kadar. Şu anda hem arka bedene sıra ekliyorum. Hem etek ucuna sıra ekleyip hırkamızın boyunu uzatmış oluyoruz. Şimdi arka bedene istediğimiz kadar sıra eklemiyoruz. Tabii ki çok ince iple yapıyorsanız biraz daha az yapabilirsiniz. Ben burada 4 model sırası yaptım. 4 ya da 5 model sırası yaptım. Çünkü şimdi üzerinde sık iğne sıramızı da hesaba katmamız gerekiyor. Sık iğne sırası bu trabzanlarla birlikte santim hesabında 1,5 santim oluyor neredeyse. O yüzden diğer altıgen hırkalara göre buradaki sıra sayıları biraz daha farklı oluyor. Evet, şu köşenin olduğu yerden dönerek göstereceğim. Şimdi böyle ön bedene kadar örmeye devam ediyorsunuz. Köşeler yine motiflerde yaptığımız gibi devam edecek. Birleştirmeden önce nasıl yapıyorsak o şekilde devam edeceksiniz. Şimdi köşeye 2 ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bakın. Arka. Burada bir yaka düşürmesi yapıyorum. Onu göstermek için aslında geriye dönüşlü gösteriyorum. Şimdi buradan ilerliyoruz. Burada yine 6 zincir. Beden birleştirmesini yaptıktan sonra köşelerde 4 zincir çektim. 6 zincir değil çünkü çok sivrilmeye başladı. Dolayısıyla beden birleştirmesinden sonra 6 zincir değil, şöyle göstereceğim onu da, kafanız karışmasın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 6 zincir çekmedim. Bu sivriliği biraz düşürmek için. Aşağıya doğru sarkıyor çünkü. 4 zincir çektim. 2, 3 zincir. Aralarda yine 3 zincir çektim. Aralarda fark etmedi. Sadece yeni sırayı yaptığımız zaman köşede, o zaman köşeye 3 zincir bir sık iğne değil de 2 zincir bir sık iğne şeklinde ilerledim köşelerde. Ön bedenin olduğu yere kadar geldim. Bakın burası yine köşemizin olduğu yer. Hemen burada 3 zincir çekiyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapacağım. Yaka düşürme yaptığım için bir ikili trabzan yaptım. 2 tane yapmadım. Şimdi burada hemen 1, 2, pardon, sık iğne sırasına başlıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Terse dönüyorum. Şimdi burada zincirin üstüne değil çünkü yaka düşürüyorum. Hemen boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Yani bunu göz kararı takip edebilirsiniz. Arada 3 zincir çekmiyorum. Boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen buraya geliyorum. Biraz aşağıya doğru inebilmesi için bu şekilde yapıyorum. Tekrar sık iğnelerin üzerine sık iğne yaptım. Bir kez daha göstereceğim. Burada şimdi 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Yakanın olduğu, bakın burası köşenin içindeki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan, bir zincir. Döndüm. Boşluğun içine doğru bir sık iğne. Bir zincir, 3 zincir çekmiyorum. Hemen trabzanların üzerine 2 sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada yine 2 sık iğne. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi arka yakanın olduğu yere kadar devam edeceğiz. Burada bir de köşeyi göstereceğim. Köşelerde 4 zincir çektiğimiz için bu ikinci sırada da yine farklı ilerliyorum. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi 4 zincirimiz olduğu için 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir.
Şimdi bu sıralar arttığı zaman tabii ki farklılık oluyor. Şöyle, şimdi bu sıranın üzerine tekrar köşe yaptığımız zaman hep köşeyi yaptıktan sonra burada 3 zincir çekip buraya yine 2 tane trabzan yapıyoruz. O zaman bu ilk köşede de 2 zincir çekiyorum sadece trabzan yaparken. Şimdi bu sırayı bitirelim. Onu da göstereceğim. Yine bir önden söylemek istiyorum unutursam diye. Şimdi ben arka yakanın olduğu yere kadar devam edeceğim. Köşelerde 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir. Geriye kalan yerler hep 3 zincir aralarda. Tekrar yakanın olduğu yere geldim. Yani arka bedendeyim. İlk başladığımız yerdeyim. Şimdi burada yine bakın 6 tane zincirimiz var. Yani sık iğne ile birlikte 3 zincir. Daha sonra da 3 zincir daha çekmiştim. Şöyle yani burası. Şimdi burada 2 sık iğnemi yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Şimdi ön yüzde de burada trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir ve boşluğun içine direkt bir sık iğne yapmıştım. Şimdi bunu burada bu şekilde bırakacağım. Tekrar bir zincir çektim. Şöyle ön yüze döndüm. Pardon, 3 zincir çekiyorum. Şöyle 3 zincir çektim. Şimdi burada hemen bu sık iğneyi atlıyorum. Direkt sık iğnelerin üzerine geliyorum. Yani yaka düşürme yaptığım için çok fazla da yapmamaya çalışıyorum. 1-2 sıra yapmanız yeterli yaka düşürmeyi. Sonra modeli olduğu gibi devam ettirebilirsiniz. Şimdi burada sadece 3 zincirle yine bakın şöyle aşağıya doğru biraz eğim vermiş oldum. Şimdi burada yine ikili trabzan yaptım. 2 tane sıradaki sık iğnelerin üzerine tekrar 3 zincir, 2 sık iğne. Ön yüze döndüm. İkinci sırayı ters yüzden yaptım. Şimdi birleştirme sırası da muhtemelen şu sık iğne sırasında yaptığımız için ters yüzden düşebilir. O yüzden birleştirme yapmadan önce son sık iğne sıranızı ipinizi kesip gelip buradan yani ön yüzde şu önde yakanın olduğu yerde trabzanlı sırayı bitirip ipinizi kesin. Daha sonra burada sık iğne sırasına başlarken birleştirme ile arka bedende devam edebilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Şöyle 3 zincir, yine 2 sık iğne. Şimdi köşeyi göstereceğim tekrar. Sırada gelen ilk köşeyi 2 zincir çektiğimiz için orada. Şimdi bu 3. sırada nasıl olacak? Hemen şöyle hızlıca ilerliyorum. Burada artık modeli anlatmamıza gerek yok. 3 zincir, 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi köşede ikinci sırada da bir sık iğne 2 zincir olduğu için burada 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir çektim. Burada 2 zincir olduğu için hemen buraya geliyorum. Sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Yine 2 ikili trabzan. Bunu sadece sık iğneden sonra 2 zincir çekiyorum. Yani sıralar ilerlediği zaman bu 2 zincirler bu tarafa doğru kayacak ama yine o 2 zincirlerin üzerine 3 zincir çekerek ilerliyorum. Sadece bu köşede 4 zincir, ikinci sırasında yine 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir var köşede. Şimdi bu yeni sırada da burada şurada 2 zincir çektim çünkü köşenin üzerine geldiği için burada 2 zincir çektim. Ama bunun üzerindeki sırada burada yine 3 zincir olarak devam edeceğiz. Tekrar 2 zincir. Hemen buradan dönüp göstereceğim size. Tekrar 3 zincirle devam ediyorum. Yani sadece köşeden sonra 2 zincir çektim. Evet, şimdi ben buradan dönerek tekrar göstereceğim. Yine ön bedene gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sıraları git geller bu şekilde uzun sürüyor. Şöyle devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yine 2 ikili trabzan, 2 zincir köşeyi yapıyoruz. 4 zincirle arada. 2 zincir burada, 2 ikili trabzan. Ön bedene geldim. Buraya geldiğimiz zaman yine yaka düşürmede şu
2 tane sık iğnenin üzerine 2 ikili trabzanı yapıp zincir çekmeden direkt son sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi göstereceğim şekilde burada dönüşü arkada da aynı, önde de aynı yapıyoruz. Şimdi şurada ben dönüyorum. Bir zincir çektim. Şöyle dönüyorum. Hem köşeyi de göstereceğim. Yani bunu öndeki yaka olarak düşünebilirsiniz, dönüş yaptığım yere. Tekrar 3 zincir. Şimdi birleştirme yaparken de burada sıralarınızı tamamladıktan sonra, yani arka bedene, etek ucuna, ön bedene sıraları tamamladıktan sonra elinizin yönüne göre belki bu alt köşede birleştirmeye başlayacaksınız. Belki de bu ensedeki yakanın, yani şuradan sıraya başlarken birleştirmeye başlayacaksınız. Nasıl denk gelirse, hangi motifi yapıyorsanız. Şimdi burada bakın. Yine 2 zincir var. Gördünüz mü? Köşeden önce. Burada 2 zincir çekmiyorum. 3 zincir çekiyorum. Çünkü köşenin üzerinde değil. Şimdi biz bu sırada 2 zincir çektik. Çünkü köşenin üzerindeydi. Şimdi burada artık ilerliyor. Arttırma yaptığımız için. Yine 3 zincir çektim orada. Hemen 1-2 zincir çektim. Köşeye geldim yeniden. Yani bunu 2 sıra tekrar ediyoruz. Sonra değişiyor. Örerken siz de fark edeceksiniz. Yine 2 zincir çektim. Buraya 2 sık iğne. Bakın burada 2 zincir var. 3 zincir çekiyorum. Yani biraz hem toplamış hem açmış oluyoruz aslında. Tekrar 2-3 zincir. Buraya geldim. 2 sık iğne. 1-2-3 zincir. Tersten ilerliyorum. Arka bedenin yaka oyuntusuna doğru ilerliyorum şu anda. Yarıda döndüğüm için kafanız karışmasın. Evet, 3 zincir ve şimdi ben kendi hırkamda 5 model sırası yapmışım. Bir tık büyük oldu. Yani X large beden olanlar 5 model sırası yapabilir. Tabii ki daha kalın ip ve kalın tığ kullanıyorsanız burada 4 model sırası yapmanız gerekiyor büyük bedenler için. Küçük bedenler 3 model sırası yapabilir. Yani 4 değil de 4,5-5 mm tığ kullanarak ördüğünüz bir ip varsa, yani genelde bence en fazla 4 mm'nin uygun olduğu 3,5-4 mm kullanarak örerseniz, arada dediğim gibi ben 4 yaptıysam, ipiniz ve tığınız ince ise siz 5 yapın. Evet, şimdi yakanın olduğu yere geldim, yine arka bedende. Şu son sık iğnelerin üzerine sık iğne yaptım. Burada bir tane trabzanımız var. Bunu bırakıyorum. Direkt, yani bunu önde de böyle yapacaksınız. Burada bir trabzanımız var. Önde bir trabzanı henüz yapmadım. Burada yaptıktan sonra yine aynı şekilde oluyor. Şimdi burada bir trabzanımız var. 2 sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Döndüm. Hemen burada artık yaka düşürmeyi bırakıyorum. Düz ilerleyeceğim. Hep aynı şekilde. Bundan sonra bunun üzerinde yine 2 sık iğne olacak. Burada döndüğümüz gibi 3 zincir. Onun üzerinde 2 ikili trabzan olacak. Yaka düşürmeyi bıraktım. Tabi sizler isterseniz biraz daha aşağıda yapabilirsiniz. Bir sıra daha yapabilirsiniz. O zaman da şöyle yapmanız gerekiyor. Bir sıra daha. Burada 2 sık iğne yapıp bir zincir çekip şöyle hemen şuraya ikinci sık iğnenin üzerine gelip şöyle kaydırmayla yine 3 zincir yapıp burada bir tane sık iğneyi yine bırakmış oluyoruz. Aslında şöyle yaparsanız daha güzel olur. Çünkü orada düşüklük oluyor. Şöyle bu ikinci sık iğnenin üzerinden ilmeği alıp 2 ilmeği toplarsanız daha eğimli duruyor. Tekrar 2 zincir. Bu bizim bir trabzanımız. Yani buradaki 2'yi yine 1'e düşürmüş oluyoruz. Evet. Yaka düşürmeyi bıraktığınız zaman da yine 2 sık iğnenin üzerinde 2 tane ikili trabzan, 3 zincirle devam ediyoruz. Evet, şimdi bu bizim son sıramız olsa, yani artık bunun üzerindeki sık iğne sırasıyla birleştirme yaptığımız zaman bu sırayı ön yüzden gittiğimiz için bu sırayı tamamlayıp yakanın olduğu yerde ipimizi keselim. Buradan arkadan her iki motifinizi de tamamlayın.
Bir motifin tabii ki sık iğneli zincirli sırasını da bitiriyorsunuz. Diğer motifin son sırasında şu yakadan başlayarak birleştirmeyi koldaki gibi devam ediyorsunuz. Nasıl devam ediyorsunuz? Burada sık iğne ile ipinizi koparttınız ön yüzden. Bir tane ipinizi buraya bağlayıp sık iğne yaptınız. Yine ilmeği çıkartacaksınız. İlmeği çıkartıp şöyle bunu da alacağım. Şöyle çevirelim. Yine ilmeği çıkartıp buradaki sık iğneden kolda yaptığımız gibi ilmeği çekerek sık iğneleri birleştirip 3 zincir sık iğneleri ilmekleri çıkartıp birleştirerek aynı şekilde bu yakadan birleştireceksiniz. Veya şu köşede de denk gelebilir. Aşağıdan yukarıya doğru da birleştirme yapabilirsiniz. Yani bu fark etmiyor. Şimdi ben bundan sonra devam etmeyeceğim artık. Oldukça uzadı. Şimdi sizler bu sıralara dediğim gibi ben 5 model sırası yapmışım. Burayla birlikte de oldukça geniş olmuş. Hemen hırkamın üzerinde göstereceğim artık. Şöyle biraz tabii kadraja sığmıyor ama göstermeye çalışacağım. Modelin tersi düzü var. Aslında trabzanların duruşundan belli oluyor. Karıştırmamak için başlangıç yaptığınız zaman bu motif birleştirmesini yapmadan önce ön yüze şöyle benim yaptığım gibi bir tane işaretleyici takabilirsiniz. Trabzanların duruşundan fark ediyor. Yoksa hepsinin üzerine battığımız için çok belli olmuyor. Evet şöyle. Şimdi ben ütülediğim için gördüğünüz gibi oldukça da salaştırıyor. Eklediğimiz sıralar burada arkadaşlar. Şöyle biraz şöyle uzaklaştıralım. Bakın burada biraz önce köşeye arka bedende göstermiştim. Şimdi burası son köşemiz. Şuradan şu köşenin sık iğnesinin üzerinden zincirle başladım. Yaka düşürme yaptığım için 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 4 sıra ekleyip 5. sırayı önde bütün kenarlarda ilerleyebilirsiniz. Benim için yeterli oldu. Ütüden dolayı çok açıldığı için genişliği yeterli oldu. Yani hem arka bedende hem de ön bedende sadece 5 model sıram oldu. İpim de yeterli gelmediği için oldukça ip kullandım. Şimdi burada şu arka bedende de bakın birleştirme yaptığım yer size söylediğim gibi ben sık iğnelerle birleştirdim. Şimdi burada yine sizler 4 sıra yapıp yine ipinize göre 4 sıra yapıp birleştirme yapıp 5. sırada hem etek ucu hem de şu ön bedenlerin etrafında ilerleyebilirsiniz. Son 1-2 sırayı hani arka bedenden ön bedenlerin biraz büyük olabilmesi için. Daha sonra burada sık iğne çalışması yaptım. Sık iğne çalışmasına geçmeden önce şimdi arka bedene etek ucuna sıraları ekleyip birleştirmeyi tamamladıktan sonra boyunu biraz uzatmak istedim. Şuradaki ön bedenin köşesinden bakın buradan şimdi köşelerin bittiği yer burası. Şuradan köşeden başladım. Köşeye iki tane ikili trabzan yaptım. Bu köşelerde 2 zincir çektim her zaman. Çünkü uzadığı için bu uç noktaları. Burada da 2 tane ikili trabzan yaptığım için bu tarafa doğru gelmemesi için 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Sadece buralarda 2 zincir. Diğer yerlerde 3 zincir var. Burada da 1, 2, 3, 4 yine 5 tane model sırası eklemişim. Boyunu da uzattıktan sonra bütün etrafına sık iğne yaptım. Sık iğneleri hem sık iğnelerin üzerine yaptım. Yani bu son sık iğne ve zincir sırasından sonra sık iğnelerin üzerine de yaptım. Boşluklara 2 tane yaptım. Biraz toparlaması için. Sonra buhar verdim. Tekrar ipimiz çünkü topluyor bu bambu ipi. O yüzden tekrar şu köşelerde de aynı sık iğnenin üzerine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaptım. Daha sonra ikinci sırasında da yine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaptım. Köşeleri rahat dönebilmek için. Şimdi kenarları bu şekilde tamamladım. Çünkü daha fazla sık iğne sırası yapmadım. Şuradaki boşlukları bu sık iğne ve zincir sıralarımızı ilik olarak kullanabilmek için. Şimdi benim hırkam salaş bir hırka olduğu için ve yakası da bu şekilde yapıldığı için önüne düğme istiyor. Yoksa aşağıya düşüyor. İpinden dolayı bakın çok dökümlü duruyor. Çok yumuşak oldu. Şimdi o yüzden burada şuradaki sık iğnelerin üzerine düğme dikeceğim belirli aralıklarla. Şöyle 4 parmak ya da 5 parmak ara vererek 3 tane göğse inene kadar düğme dikip buradaki
Şu boşlukları da ilik olarak kullanmak istiyorum. O yüzden kalın bir kenar çalışması yapmadım. Sadece 2 sıra sık iğne çalışması. Bu 2 sıra şu trabzanların üzerindeki sık iğne çalışmasına dahil değil. Yani boşluklara 2, sık iğnenin üzerine 2 ve bir sıra daha yaptım. Ters yüzden başlayıp ön yüzde bitirdim bu sık iğne sırasını. İkinci sık iğne sırasında buraya geldiğim zaman yine son sık iğnenin üzerine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, sonra buradan yakaya devam ettim. Boşluklara 3 tane yaptım. Geniş olduysa şu aradaki boşluklara, yani sık iğne olan yerlere de, ilmeklerin olduğu yerlere de birer tane yaptım. Ama burayla bu taraftaki yakayı aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Yani burada 3, burada 2 olup burada hepsinde 3 tane olursa farklı durur yakanız. Yine arkada da çok kısa olduysa trabzanlar 2 tane yaptım. Volanlanma olmamasına dikkat edin. Geniş olan yerlere de 3 tane boşluklara sık iğne yaptım. Yine sık iğne olan ya da şu ilmek boşluklarına da birer tane sık iğne yaptım. Burada şimdi tamamlamadım. Bir sıra daha yapacağım toparlanması için. Bir sıra daha yakada, 2 sıra daha gidebilirsiniz. Yaka düşürmemiz olduğu için bakın oldukça şöyle aşağıya doğru eğimli bir yaka oldu. Çünkü tam köşeden başladığımız için yakayı düşürmemiz gerekiyor. Boynumuza dayanmaması için. Burası da bu şekilde. Burada ipinizi uzun kesin, yakayı yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Terse dönerseniz buraya gelip 3. sırayı da yapıp yine burada ipinizi kesip iğne yardımıyla aralarda gizleyebilirsiniz. Şöyle. Evet, düğmeleri de dikeceğimizi anlattım. Şöyle ütüden sonra da gördüğünüz gibi oldukça geniş, dökümlü bir hırka çalışması oldu. Henüz kollara devam etmedim. İpimin yettiği kadar kollara devam edeceğim burada. Burada köşeden ipimi bağlayıp size gösterdiğim gibi modele devam edeceğim. Evet, hırkayı böyle bütün olarak gördüğünüz zaman sizler de mantık yürüterek hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Birleştirmeyi isterseniz dediğim gibi farklı iplerle daha kısa hırka çalışması ya da ceket görünümlü hırka çalışması yapabilirsiniz. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.